Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çikolatalı pasta yapıyoruz. Öncelikle pandispanyasını yapacağız. Ardından kremasına geçeceğiz. En son olarak da çikolatalı kaplamasını yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Malzemeleri detaylı olarak açıklamalara ekledim. Eğer çıktısını almak isterseniz sizler için özel olarak hazırladığım tarif kartını linke tıklayarak da indirip dosyanıza ekleyebilirsiniz. Şimdi şekeri 100 gram olarak kullanıyoruz. 50 gram ayırmıştım. Şekerin yarısını yumurta aklarına parça parça ekleyerek köpürtmeye başlayalım. Şekerin tamamını ekledim. Şimdi katılaşana kadar çırpıyoruz. Çok fazla çırpmayın. Çırptıkça bir süre sonra sulanma yapıp kıvamında bozulmalar olabilir. Gördüğünüz gibi taş gibi bir kıvam var. Ters çevirseniz de düşmemeli. Bu hale aldığında olmuş demektir. Yumurta sarılarını ayırdığımız diğer 50 gram şekeri koyuyoruz ve krema kıvamına gelene kadar çırpacağız. Yumurta sarılarımız istediğimiz kıvama geldi. Bunun için 5-6 dakika gibi bir süre çırptım. Şimdi sıcak suyunu ekleyeceğiz ve çok az karıştıracağız. Şimdi katı malzemeleri ekleyeceğiz. Un, kakao ve kabartma tozunu eleğimize koyalım. Bu arada kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sizler için her hafta yeni içerikler, yeni tarifler sunmaya çalışıyorum. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Elediğimiz un karışımını şimdi çok fazla yumurta sarılarını söndürmeden homojen bir kıvama gelene kadar karıştıralım. Şimdi yumurta aklarını 3 parça olacak şekilde kakaolu karışımımıza ekleyeceğiz. Bu tip yumurta aklarını ve sarıları ayırdığımız pandispanya türlerinde bu yumurta aklarını diğer karışıma ekleme kısmında çok dikkatli olmaya çalışın. Çünkü bir anda hepsini eklerseniz veya çok hızlı bir şekilde eklerseniz yumurta akı diğer katı olan karışımla birlikte hızlıca sönmeye başlar. Bu nedenle de alttan üste doğru bir karıştırma tekniği uygulamanız gerekiyor. Bu tekniği uygularsanız kesinlikle pandispanyanız sönmez. Yaptığım bu pandispanyadan 2 katlı pasta çıkıyor. Eğer ki tarifte 4 katlı istiyorsanız bu tarifi 2 katı şeklinde uygulamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumurta aklarını çok yavaş bir şekilde ekledik, karıştırdık. Kıvamı da biraz sıvıya yakın oluyor bu pandispanya tarifinde. Çember kalıbımıza dökelim. Akmaması için alt kısmına yağlı kağıt, üstüne de folyo sarabilirsiniz. 160-170 derece fırında dikkatlice pişirin. Piştikten sonra pasta haline getirmek için soğumaya bırakalım. Şimdi kremasını yapıyoruz. Tüm malzemelerimizi ekleyelim. Sadece çikolatayı eklemeyin. Onu kıvam aldıktan sonra ekleyeceğiz. Kremayı orta ateşte pişiriyoruz. Zaten kısa bir sürede hemen kıvam almaya başlıyor. Şimdi ocağın altını kapatalım ve çikolatayı ekleyelim.
Şimdi kremayı ayrı bir kaba aldım. Üzerine de streç filmle örtün ve buzdolabında soğumaya bırakacağız. Krema soğudu. Şimdi çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım. Şimdi kremaya sıvı kremayı ekliyoruz. Çok fazla değil, az ekleyeceğiz. Biraz daha kremayı hafifletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipek gibi bir krema oldu. Şimdi pandispanyamızla birleştirelim. Pandispanya dinlendi ve soğudu. Şimdi ikiye böleceğiz. Şimdi pandispanya testeresi veya bıçakla ikiye bölelim. Şimdi pandispanyamıza kremamızı ekleyelim. Üzerine damla drop çikolata parçalarını ekliyoruz. Siz isterseniz Antep fıstığı veya istediğiniz farklı draje çikolata tipleri kullanabilirsiniz. Çikolataları ekledikten sonra üzerine bir kat daha krema koyuyorum. Kenar kısımdaki kremayı biraz almaya çalışın. Çünkü üst katı koyduğumuzda kenarlardan krema akma yapmaması için zaten dış kaplamasını yaparken oraları dolduracağız. Pastayı sıvayacağımız krema biraz daha hafif olması gerekiyor. Onun için biraz daha krema ekleyin ve çırpın. Şimdi pastanın üzerine bolca krema dökün, açıklıklarını kapatın ama fazla da kremaya boğmayın. İnce bir tabaka halinde olması gerekiyor. Dip frizde 1-2 saat pastayı dondurmaya çalışın. Pastanın glazür kısmını yapmaya başlıyoruz. Onun için erittiğimiz çikolata, sıvı yağ ve isterseniz yer fıstığı, isterseniz de fındık parçaları kullanacağız. Çikolataya bütün malzemeleri ekleyip karıştıralım. Pastayı buzluktan çıkardım. Şu an pasta çok soğuk. Çikolatamız da orta sıcaklıkta, çok sıcak değil. Her yerine eşit gelecek şekilde hızlı bir şekilde dökün. Pastamızı yaptık, dinlendirdik. Lezzetine gelecek olursak kreması çok hafif, lezzetli, keki pastayla çok uyumlu ve hafif. Üzerindeki çikolata kaplaması ise pastayla birleştiğinde çok özel bir lezzet alıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.